Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Şimdi bugün bu arada şöyle enteresan bir şey denk geldi geçen gün markette. Önüme düştü resmen böyle. Ben de aldım. Böyle elektrik, enerji ile ilgili bir şey çok hoşuma gitti. Çok dikkatimi çekti. Şöyle parmağınızı dokundurduğunuz yerde toplanıyor enerjisi. Ve bizim açılımlarımız için böyle masanın üzerine durması iyi olur diye düşündüm. Değişik güzel bir şey. Bu da bize eşlik edecek bugün. Şöyle koyalım. Evet, dilerseniz başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi arkadaşlar 2 adet destem olacak. Deste seçmeli yapacağım açılımı. Birinci destem Işık Kahini Tarot destesi olacak. Şu şekilde. İkinci destem ise bu destenin adı neydi? Bir saniye arkadaşlar. Evet, Klasik Tarot destesi diye geçiyor. Şu şekilde. Bunlardan birini seçerek dinleyebilirsiniz açılımı. Tabii açılımımızın konusunu da söylüyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar biz zaman zaman bilmesek de bizi böyle gizliden gizliye takip eden, bize hayran olan, belki de aşık olan birileri olabilir. Eğer böyle bir şüpheniz varsa ya da yoksa fark etmez arkadaşlar. Belki sizin bilginiz var bundan. Belki bir şeyler hissediyorsunuz ya da biliyorsunuz. Bilemiyorum artık arkadaşlar ya da tahmin ediyorsunuz diyelim. Ya da hiçbir şekilde bilginiz de olmayabilir. Eğer böyle bir şey varsa düşüncelerinizde ya acaba beni kim takip ediyor? Acaba kim gizli gizli izliyor ya da stalkluyor? Kim hayran bana? Kim aşık gibi soru işaretleri varsa kafanızda işte bu açılım tam size göre arkadaşlar. Dediğim gibi 2 adet destemiz var. Hatta desteleri bir kez daha şöyle göstereyim. Şu şekilde ilk destemiz Işık Kahini Tarot destesi. İkinci destemiz ise Klasik Tarot destesi. Evet. Seçiminizi yaptığınızı varsayarak konuyu tekrar edelim. Size hayran olan ya da size aşık olan ve sizi gizliden gizliye takip eden, stalklayan kişi kim olabilir? Buna bakacağız arkadaşlar. Seçiminizi yaptığınızı varsayarak ben ilk deste olan Işık Kahini Tarot destesinden başlıyorum. Bakalım kimmiş bu casus? Öncesinde bugün içimden böyle bir tütsü yakmak geldi. Hatta şöyle yarım bir tütsüm var. İnşallah yanar. Bunu da bir yakalım bakalım. Şöyle içimden geldi. Değişik bir atmosfer olmasını istedim. Evet, yanıyor sanırım. Evet arkadaşlar, sonunda başardım. Pek beceremem böyle işleri ama sanırım başardım. Evet. Böyle inceden yansın bakalım bu da. Evet arkadaşlar, ilk destemden başlıyorum. Bakalım sizi gizliden gizliye takip eden, size hayran olan kimmiş? Bu desteği seçen arkadaşlarım için evrenden en doğru mesajları almaya niyet ediyorum. En alttaki kart. Evet, bunu almak istedim.
Oo, yılan metaforu geldi arkadaşlar. Peki. Biraz sert bir enerji geldi bu destede. Hayırdır inşallah diyelim. Evet, bakalım. Evet, stop kartımız da geldi. Oo. Neden o dediğimi hepsini anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten biraz sert bir, gerçekten sert bir enerji var karşınızda. Evet, başlayalım bakalım. Gerekirse gidişata göre başka kartlarda, ek kartlarda seçeriz. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle şu yılan metaforu biraz dikkatimi çekti. Öncelikle buna bir bakalım. Ne demek istiyor? Sinsi olan, can yakıcı sözler sarf eden, ara bozucu olan kimse. Şimdi bunu özellikle şu yukarıdaki kartları sizi gizliden gizliye takip eden, hayranınız olan kişinin nasıl biri olabileceğine dair bir öngörüde bulunmak için çektim açıkçası. Şimdi burada gerçekten sert bir enerji var. Sinsi olan, can yakıcı sözler sarf eden, ara bozucu olan kimse. Şimdi bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Bakın, burada gerçekten biraz sinsi yapıda birisi var. Yani sinsi derken belki böyle saman altından su yürüten, belki duygularını açıkça ifade etmeyen, miş gibi görünen, kendini böyle miş gibi gösteren, anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz biri olma ihtimali çok yüksek bu kişinin. Aynı zamanda biraz böyle sözleri can yakan, sert konuşan, düşünmeden karşımdakini kırar mıyım, üzer miyim diye düşünmeden konuşan bir kişi olabilir arkadaşlar bu kişi. Biraz da ara bozucu diyor. Bunu açarız. Ara bozucu da bu. Yani burada neyi kastettiğini açıkçası birçok anlam çıkarabiliriz. Fakat benim aklıma bir şey geliyor arkadaşlar. Açılımın gidişatına göre bu tezimin doğru olup olmadığını da bakarız. O aklıma gelen şeyi de sizlerle paylaşayım. Bu kişi sanki size olan hayranlığından ötürü sizin yani bu bir tür kıskançlık gibi düşünün bunu. Yani size olan hayranlığından dolayı, sizi kıskanmasından dolayı sanki sizin başkalarıyla görüşmenizi istemiyor ya da bunu engellemeye yönelik bir takım şeyler yapıyor olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir arkadaşınızdır. Yani aranızda bir arkadaşlık ilişkisi vardır. Fakat size şöyle kelimeler sarf ediyor olabilir. Ya onunla arkadaşlık etme. Mesela görüştüğünüz diğer kişilere, yani karşı cins olarak ya da hem cinsiniz olsun fark etmez. Sizin insanlarla muhatap olmanızı, özellikle de karşı cinsten insanlarla muhatap olmanızı çok istemeyen, bununla ilgili olumsuz yorumlar yapıp zihninizi karıştırmaya çalışan birisi olabilir arkadaşlar. Onu tahmin ettim ama tabii açılımın gidişatına göre yine bakacağız. Şimdi burada bu kişinin öncelikle şöyle bir tahminde bulunayım. Biraz böyle basitten zora doğru gidelim, karmaşağa doğru gidelim. Burada bu kişinin arkadaşlar meslek olarak belki böyle bir öğretmen ya da bir şeyler öğreten, hani böyle eğitmen gibi herhangi bir konuda insanları eğiten, öğreten bir kişi olabileceğini görüyorum. Yani bu tarz bir meslek, bu tarz bir iş yapıyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Ve de gerçekten yaptığı işte bilgili ve tecrübeli birisi gibi görünüyor. Yani işinin ehli, işine hakim, gerçekten o konuda hani iyi birisi gibi görünüyor.
bu kişi size de bir şeyler öğreten birisi olabilir. Mesela bir eğitmeniniz olabilir, ders aldığınız birisi olabilir, her şey olabilir arkadaşlar. Yani size herhangi bir konuda bir şeyleri öğreten ya da bir şeyler öğrenmeniz konusunda size yardımcı olan birisi de olabilir. Çünkü sizin öğrenmek istediğiniz şey onun belki uzmanı olduğu bir konu olabilir. Bu konuda sizi desteklemek istiyor olabilir falan filan. Yani bu gibi bir enerji var burada arkadaşlar. Fakat kişi gerçekten kendine güvenen de bir kişi. Böyle nasıl diyeyim size? Yani size yardım etmekten de aynı zamanda gurur duyan, sanki bu kişi sizi bir başkasıyla paylaşamıyor ama bunu asla belli etmiyor arkadaşlar. Tamam, size söylüyordur ama hani şununla görüşme, bu kişiden zarar gelir gibi. Fakat burada arkadaşlar gerçekten siz bilseniz de bilmeseniz de, yani bunu size belli etse de etmese de inanılmaz bir kıskançlık görüyoruz. Yani ben yapayım, ben öğreteyim, ben yardımcı olayım, başkası olmasın gibi. Çünkü şurada bir de yılan metaforumuz çıkmıştı arkadaşlar. Siz bu kişiyle ilgili sizi hayran olup gizli sizi izleyen, takip eden her neyse arkadaşlar, bu kişiyle ilgili bazı gerçekleri göremiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü siz biraz küçük resme bakıyorsunuz. Yani olaylara biraz dar bir belki bakış açısı, yani dar derken şunu demek istiyorum. Kişiyle ilgili büyük resme hiç belki de bakmadınız. Belki hiç bu anlattığım açılardan kişiye bakmadınız arkadaşlar. Şimdi böyle bir bakınca tabii ki bu desteği seçen arkadaşlarımın yoğunluklu olarak bu kişiyi tanıdıkları yönünde bir tahminim var. Öyle bir hissiyatım var. Yani sanki siz kişiyi tanıyorsunuz, fakat tanıyorsunuz ama hiç bu açıdan bakmıyorsunuz kişiye, bu anlattığım açılardan bakmıyorsunuz gibi. Burada diyor ki büyük resmi görün. Yani diyor ki bu kişi, böyle biri varsa etrafınızda, bu kişiye dair biraz daha büyük bir resmi görmeye çalışın. Bu yönlerden o kişiyi görmeye çalışın diyor arkadaşlar. Yani sanki bu kişi illa size böyle fiziksel anlamda bir şeyler öğretmesine gerek yok. Sanki bu insan aynı zamanda öyle de hissettim ki sizi bir konuda geliştiriyor gibi sanki. Yani direkt ya da indirekt arkadaşlar. Bakın, siz bu insanla ya böyle kalabalıkların içine giriyorsunuz. Yani az önce de bahsettiğim gibi, eğer bu bir eğitim ortamıysa, ders ortamıysa ya da beraber yapılan bir aktiviteye dair bir ortamsa, siz sanki bu insanla böyle kalabalıkların içinde bir araya geliyorsunuz gibi. Yani bu kişiyi fark edin ya da fark etmeyin arkadaşlar, bakın. Bu kalabalıkların içinde bu insanla beraber oluyorsunuz. Yani baş başa hani çok fazla beraber olduğunuz bir konu olmayabilir. Ya da bu kişi kalabalıkların içindeyken, yanınızda başka insanlar varken, yani böyle kalabalık bir ortamdayken sürekli sizi izliyor arkadaşlar. Gözü sizin üzerinizde. Yani sanki o kalabalık bir anda flulaşıyor, yok oluyor, sadece siz kalıyormuşsunuz gibi orada hissediyor bu kişi size. Yani şunu söylemeliyim, bakın. Bu kişinin size biraz fazla, şimdi kendine çok güvenen ve egolu biri olabilir. Bu kişi zaten sinsi biri de olabileceğini, yani sinsi yapıda biri de olabileceğini görmüştük. Biraz egosu yüksek ve biraz da fazla hayran gibi size. Yani tutkuları böyle fazla coşmuş gibi, anlatabiliyor muyum? Biraz psikopatça sanki böyle kafaya takmış. Yani bu sizi korkutmasın, psikopatça dediğim nasıl anlatmalı ki bunu? Yani sizi biraz fazla kafaya takmış. Takıntı haline de getirmiş olabilir arkadaşlar. Yani bir ortamdayken, mesela siz kalabalık bir ortamdayken sadece sanki sizi görüyor gibi. Bakın burada neden yüksek tutkularla size hayranlık duyuyor dedim, biliyor musunuz? Çünkü burada bir de kalif kartı var ve kalif kartı yakutun atıdır. Kalif yakut elementinin atıdır. Yani Katina destesinin arkadaşlar ve tutkudur. Yani yakut tutkunun elementidir. Ateş elementidir Katina destesinde arkadaşlar. Ve dolayısıyla da bu kişinin gerçekten, bakın,
çok büyük bir tutkuyla size hayran olduğunu ve sizi takip ettiğini, bu işi böyle iş edindiğini görüyoruz. Belki de buradaki kart, az önce yaptığım yorumun yanında şunu da yapabilirim. Belki de buradaki kart sizin hakkınızda araştırma yapan, sizinle ilgili bilgi toplamaya çalışan ama bunu size asla belli etmeyen, karda yürüyüp izini belli etmeyen bir kişi de olabilir bu kişi arkadaşlar. Ama şurası net. Çok büyük bir tutku var kişinin içinde. Bir hayranlık var, fazla hayranlık. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Yani sürekli sanki böyle kalabalıkta da olsanız sizinle birlikte olmak, sizin yanınızda olmak, size temas etmek ya da tanımıyorsanız bile sizi izlemek, sizi seyretmek gibi takıntıları var bu kişinin arkadaşlar. Siz tanısanız da tanımasanız da, bakın altını çiziyorum tekrar. Ciddi bir, gerçekten ciddi bir tutku, yani ateşli bir şekilde. Çünkü bakın, neden az önce o dedim biliyor musunuz? Bir kere bu kişi size inanılmaz bir kimya duyuyor. Yani bir geçmişiniz olsun olmasın, yani arkadaşlık anlamında ya da bir temasınız, bir muhabbetiniz olsun olmasın fark etmez. İnanılmaz bir kimya ile size çekilen ve siz bu kişinin maskülen enerjisini, ateş enerjisini, aksiyon enerjisini harekete geçiriyorsunuz gibi sanki. Anlatabiliyor muyum yani? Bu gibi şeylerden bahsediyorum. Şimdi bakın, bu kişinin, bu size hayranlık duyan ve sizi böyle gizliden gizliye takip eden ya da gizliden gizliye çok çok isteyen bu kişinin derdi gerçekten mutlu olmak. Yani amacı mutlu olmak, derdi mutlu olmak. Bu hayata dair şeylerinin içinde, amaçlarının içinde en büyük isteği bu. Bakın, bununla ilgili bir umudu var kişinin. Ve yaz aylarından bahsediyor. Yani diyor ki, aslında burada bu kombinasyonda şöyle bir yorum yapabilirim. Ben artık aşk hayatımla ilgili, mutluluk hayatımla ilgili, bakın durumu her ne olursa olsun kişinin, hiç fark etmez. Mutlu olmak ya, tek derdi mutlu olmak. Ben artık bir yaz gelsin istiyorum. Bir şeyler artık hayatımda büyüsün, mutluluk büyüsün, olgunlaşsın. Zamanında ektiğim tohumların karşılığını alayım, ettiğim duaların, niyetlerin karşılığını almak istiyorum, mutlu olmak istiyorum diyor. Yani bir yaz mevsimi yaşamak istiyorum diyor arkadaşlar bu kişi. Burası çok net. Aslında kişinin yılan metaforuyla geldi ama belki yaptıkları, ettikleri biraz sinsice, can yakıcı sözler ve arabozucu tavırlar içerisinde ama kişinin niyeti güzel arkadaşlar. Davranış yanlış olabilir ama niyet çok temiz aslında. Ve bakın, arkadaşlar bu kişi kesinlikle, bu bahsettiğim kişi, yani siz şöyle diyorsanız, ya ben biri tarafından takip ediliyor muyum, edilmiyor muyum, izleniyor muyum, hayranlık duyuluyor mu bana ya da ne bileyim işte var mı böyle biri diye bir şüpheniz varsa, bu desteği seçen arkadaşlarım için kesinlikle şunu söyleyebilirim. Var arkadaşlar. Sizi böyle izleyen, hayranlık duyan bir kişi var ve bu bahsettiğim özelliklerde birisi olabilir. Şimdi bakın, burada bir stalk kartımız. Burada bakın hep kitaplar görüyorum. Kitap okuyan, araştıran figürler görüyorum. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın, şu iki kartta da kitaplar var. Bu zaten Kılıç Prensi. Burada bir kitaplar var. Bakın, şöyle bir araştırma durumu içerisinde kişi burada. İşte burada yine aynı şekilde kitap okuyor. Bu kişi sizi çok araştıran birisi arkadaşlar. Merak eden, stalklayan, merak da var burada. Yani burası net. Ve bunu çok gizli bir şekilde yapıyor. Çok gizli bir şekilde yapıyor. Bakın, ayakları yere sağlam basan birisi bu yalnız. Bunu söylemeliyim. Nasıl diyeyim size? Mesela bu kişi böyle toprak grubu burçlarının özelliklerini gösteren, mesela nedir? Ayakları yere özür diliyorum. Ayakları yere sağlam basan, yavaş ama sağlam ilerleyen. Yani bu aslında bu bilgi toplama işlerini böyle yavaş yavaş yürüten ama sağlam, yani acelesi olmayan, aslında güvenilir de bir insan gibi görünüyor arkadaşlar. Toprak elementinin özelliklerinden bahsediyorum, yani siz anladınız ne demek istediğimi. Burada belki bu gruptan da olabilir burç olarak ama olmasa bile yani bu özellikleri çok net gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten böyle sağlam bir şekilde inceleniyorsunuz, araştırılıyorsunuz. Bunu söylemeliyim.
Bakın bu kart aslında kupa ikilisi kartı gibi bir şeydir. Yani o anlama gelir. Net görünüyordur umuyorum ki. Evet, burada inanılmaz bir kimya vardır arkadaşlar. Yani kişi size karşı inanılmaz bir kimya ve çekim duyuyor. Sizinle şu şekilde olmak isteyen birisi bu. Belki de hiç asla, belki var aklınızda birisi, ya bu olabilir diyorsunuz ama asla benimle ilgili böyle düşünmez diyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi hiç belli etmiyor. Ve hep böyle sanki, şimdi bir ihtimal, belki çok fazla seyahat eden, böyle bir yerlere gidip gelen birisi olabilir. Ya da bu kişi şu andaki hayatında, hani dedim ya az önce mutlu olmak istiyor diye, şu andaki hayatından farklı bir hayata geçiş yapmak istiyor ama bunu sizinle yapmak istiyor. Mesela çok hareketli bir hayatı varsa daha durgun bir hayata geçmek istiyor. Çok fazla kişi hayatına gelip çıkıyorsa, aşk trafiği biraz yoğunsa, ya da ne bileyim işte böyle karışık, hareketli bir hayatı varsa daha sakin sulara geçmek istiyor. Ama bunu sizinle yapmak istiyor arkadaşlar. Ya da sizin onu bu şekilde oraya doğru, yani o gitmek istediği sakin sulara doğru sizin götüreceğinizi de düşünüyor olabilir. Fakat inanılmaz bir kimya var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar, sizi bir imparatoriçe gibi görüyor. Yani sizin tahmin ettiğinizden çok daha böyle, imparatoriçe nedir? Dişil enerji, vermek, hani beslemek, büyütmek gibi şeyleri bizim için anlatır. Burada gerçekten şahane gördüğü, yani çok çok kendinden bile belki üstün gördüğü bir dişil enerji var arkadaşlar. Bunu söylemeliyim. Bu aynı zamanda anneden de bahseder. Annelik enerjisinden de bahseder. Şimdi ben burada bir yorum yapacağım ama bazılarınız için yapacağım bu yorumu. Lütfen sadece kendinize uyuyorsa alın arkadaşlar. Olur mu? Hepinize uymaz çünkü. Bu sizin eski eşiniz de olabilir. Yani ayrıldığınız bir, yani şöyle, hani evlilik olmasa bile belki bir nişan gibi, söz gibi, yani ciddi bir yola girdiğiniz ama sonradan ayrıldığınız bir kişi de olabilir bu arkadaşlar. Hani bu kişinin sanki acısını da çekmiş olabilirsiniz bir dönem, bir ayrılıktan ötürü. Ama ben burada sanki evlilik, nişan, söz gibi görüyorum. İşte dediğim gibi küçük bir kısmınız için böyle bir yorum yapabiliriz. Böyle bir kişi de olabilir fakat kişi sizi gerçekten ayrı bir yere koymuş yani. Onun için çok başkasınız. İmparatoriçesiniz işte arkadaşlar. Bakın şimdi siz, az önce söylediğim gibi, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz hiçbir şey yapmasanız da bu kişinin o aksiyon enerjisini, o hareket enerjisini açığa çıkarıyorsunuz. Yani bu tamamen böyle bir mekanizma gibi düşünün bunu. O mekanizmayı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ama bunun için hiç özel bir şey yapmanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmasanız bile, en doğal halinizle bile bu kişiyi gerçekten baştan çıkarıyorsunuz. Çünkü dedim ya, çok büyük bir kimya var yani kişide. Hani siz şöyle düşünebilirsiniz. Ya ben bunun için hiç özel bir şey yapmıyorum. Ya da ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum falan gibi düşünebilirsiniz ama burada gerçekten böyle, hani eline meşalesini alıp böyle koşmaya başlayan bir adam burada, yani koşmak üzere olan bir adam resmedilmiş. Ve burada kılıç sekizlisi var. Yani bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. İnanılmaz etkiliyorsunuz bu kişiyi. Bir de yaptığınızı düşünün. Yani özel bir, hani bunun için çaba harcadığınızı düşünün arkadaşlar. Gerçekten aslında kişinin size karşı duyduğu şeyler çok yoğun. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Şimdi şunu söyleyeceğim. Buraya bakınca direkt şunu düşündüm. Bu kişi belki de ilişkilerinde böyle adım atmayan, harekete geçmeyen, ne bileyim işte böyle hep karşı taraftan bekleyen, belki hep peşinden koşulan, yani onun peşinden koşulmuş belki bugüne kadar. Hiçbir harekete geçmesine gerek kalmamış. Ta ki size kadar arkadaşlar, siz
bu kişinin harekete geçme mekanizmasını da aynı zamanda çalıştırıyorsunuz. Yani siz bu geleneği yıkmışsınız onda sanki. Bugüne kadar böyle süre geldiyse belki de kendini bulmak istediği nokta buydu. Belki de burada işte dedim ya size, bakın şurada bir durumun değişmesini istiyor ve bu durumu değiştiren kişi sizsiniz. Çünkü kimyalarınız da çok yüksek. Yani bu daha durgun sulara gitmekten kasıt aslında burada daha durgun bir hayat değil. Kendinde bir davranış değişikliğine gitmek istiyor ve bu kişinin siz olduğunu düşünüyor. Onu götürecek olan kişinin. İşte burada bu yıkılan kule de aslında bu davranış değişikliğini anlatıyor bize. Hemen ardından da maskülen kartı gelmiş. Yani diyor ki ben bugüne kadar hep aksiyona geçmek, harekete geçmek isteyen taraf oldum aslında ilişkilerimde, fakat bunu yapamadım. Çünkü bunu yapacak bir zemin yoktu, fırsat yoktu. Ama sen hiçbir şey yapmadan da beni harekete geçiriyorsun ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani bir erkeğin aslında eril enerjinin, erkek demeyelim şimdi burada da, yani cinsiyetsiz konuşuyorum. Bir eril enerjinin aslında beslendiği nokta, çünkü burada imparatoriçe de vardı arkadaşlar. Dişil karşısındaki kadının dişil enerjide kalmasını çok isteyen birisi bu. Çünkü karşısındaki kadın dişilde kalınca kendi eril enerjisi yükseliyor ya. İşte o eril enerjisini yükseltiyorsunuz siz bu kişinin dişil enerjinizle. Ve bu kişi bundan çok memnun arkadaşlar. Bakın yıkılan kule bana burada onun aslında işte yıkmak istediği bu hareketsizlik belki durumunun yıkılmasından bahsediyor. Yani maskülen enerji, o eril, o hani hareket enerjisi açığa çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir kişi çıktı. Başka ne söyleyebilirim diye bakıyorum. Şöyle bir daha açalım. Dediğim gibi siz özellikle kalabalıkların içindeyken, dışarıya çıktığınızda, insanların içine karıştığınızda falan gözünün sürekli sizin üstünüzde olduğu, sizi takip eden, yani takip derken peşinize takılıp gelmekten bahsetmiyorum arkadaşlar. Her fırsatta sizi inceleyen, stalklayan, bakın şimdi burada kılıç prensimiz çıkmıştı. Sizi çok merak eden ve ondaki bu hareket ve eril, yani hareket, aksiyon enerjisini, eril enerjiyi sizin açığa çıkardığınızı düşünen bir kişi olduğundan bahsetmiştik. Siz onun sanki böyle ezberlerini yıkıyorsunuz gibi arkadaşlar. Peki. Son olarak 3 kart seçeceğim. Olası yakın gelecekte, kısa biri 3 ay diyelim hadi. 3 aylık bir dönemde bu kişiyle neler olabilir? Yani size kendini belli eder mi, karşınıza çıkar mı ya da nasıl bir gelişme olabilir? Tamamen buna bakıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Önümüzdeki 3 aylık dönem içerisinde bu kişiden herhangi bir eylem ya da hareket göremeyebilirsiniz. Yani bu kişi size kendini, eylem hareket derken kendini belli etmeyebilir ya da etmek istemeyebilir. Çünkü bir süre daha aslında bu kişinin kendisiyle yüzleşmesi gereken bazı konular var. Belki hayatında halletmesi gereken bazı konular var. Tamamen kendisiyle ilgili. Belki bir gidiş olabilir, bir yerden bir ayrılış olabilir, yani bir seyahat olabilir, bir gidiş geliş olabilir ya da o gittiği yerde arkadaşlar bir şeyi halletmesi gerekiyor olabilir. Bu kişinin halletmesi gereken kendi hayatıyla ilgili bir takım ne diyelim işleri var yani. Belki sorun, belki değil bilmiyorum ama bir takım halletmesi gereken işler var. Belki kendisiyle bir yüzleşme ya da belki bir başkasıyla bir yüzleşme yaşaması gerekiyor. İşte tam bu noktada arkadaşlar bu kişinin böyle bir yere gideceğini görüyoruz. Ve yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Nereye giderse gitsin aklından yani sizi aklından çıkaramayıp takip etmeye devam edeceğini görüyoruz. Çünkü burada bir bakın. Yani sanki bu kişi sizin böyle ruh ikizi, yani
ruh eşiniz olduğunu düşünüyor. Evet, bu tam benlik biri, bana göre biri. Yani benim olmalı, beraber olmalıyız gibi bir düşüncesi var. Bakın böyle el ele tutuşmak, sizinle bu şekilde olmayı gerçekten çok isteyen birisi bu. Ama bir kupa kralı olarak çıkıyor. Yani bütün bu hissettiklerini içinde yaşayacak ve herhangi bir şekilde kendini belli etmeyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yine bu 3 aylık dönem içerisinde gibi. Fakat dediğim gibi aklındasınız. Ve aslında bir şeyler yapmak istiyor. Kendini bir belli edip bir atakta, çünkü bakın hareket enerjisini dedim ya, çok yükseltiyorsunuz. Fakat bunu bastırıyor. Yani bu enerji yükseliyor, maskülen enerji. Fakat bunu bastırıyor. Çünkü bastırması gerekiyor belki de arkadaşlar. Belki doğru zaman değil. Belki kendisiyle ilgili halletmesi gereken şeyler var. Az önce bahsetmiştim zaten. Bakın burada somut bir adım atma konusunda size kendini belli edip böyle açıkça konuşma konusunda kendini sabote eden bir enerji var. Yani bu 3 aylık dönem içerisinde böyle kendini sabote edecek, durduracak, bastıracak ve biraz daha gözlemlemeye devam edecek gibi görünüyor. Yani bu dönem onun için gerekli arkadaşlar. Bunu söylemeliyim. Evet. Birinci destemiz bu şekildeydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben hemen ikinci desteye geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. İkinci desteye geçelim. İkinci destedeki kişi, size hayran olan, sizi gizliden gizliye takip eden kişi kimmiş? Bu desteği seçen arkadaşlarım için en doğru mesajları almayı niyet ediyorum. Bakalım nasıl birisi gizliden gizliye takip edip stalkluyormuş? Size hayran olan kişi kimmiş? Ya da aşık olan. Diğer destede yüksek bir tutku ve kimya enerjisi çıkmıştı. Bakalım burada ne çıkacak? Zaten düştü arkadaşlar. Attı kendini. Alıyorum bunu. Yine korku kartını bulduk. Bakalım korku ne ile ilgiliymiş. Oo, anladım. Yani az çok anladım. Arkadaşlar tabii tam bütün kartları açacağız da. Evet, bu da attı kendini arkadaşlar. Bu destede atıyor kartlar kendini. Peki. Ne kadar korkak biriymiş bu böyle arkadaşlar. Ödü kopuyor, ödü. Neden korktuğunu şimdi anlatacağım size. Neden size bunu böyle bir kesesim geldi? Evet, bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen genel yorumumu yapıyorum şu kartı okumaya geçmeden önce. Bu kişi sizi o kadar üstün görüyor ki kendinden, korkuyor. Size yetememekten korkuyor. Siz onun resmen gölgelerini ve bütün korkularını ona yansıtıyorsunuz arkadaşlar. Bu size hayran olan, sizi gizliden gizliye takip eden, stalklayan ya da aşık olan kişi.
Şimdi bataklığın ruhu gelmiş. Genel bir şöyle havasına bakayım dedim. Nasıl biri olabilir? Özellikle şu üstteki kartlarla onunla ilgili çekiyorum. Hani nasıl biri olabilir, bu kişi kim olabilir anlamında. Şimdi diyor ki hatalarından ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor. Arkadaşlar bu kartın bana direkt hissettirdiği şey, bu kişi size bir bataklığa cümle kuramadım. Sizi bir bataklığa saplanır gibi saplanmış durumda. Bunu söyleyebilirim. Bakın biraz abartıyor gibi düşünebilirsiniz ama sizden böyle bir türlü kurtulamayan, sizi düşünmekten, sizi araştırmaktan, incelemekten, merak etmekten bir türlü kurtulamayan bir kişi var burada arkadaşlar. Ve gerçekten sanki siz böyle ona bir bataklık gibi gittikçe içine çeken, sizden kurtulmaya çalıştıkça, çırpındıkça daha da çok içinizde, derininize doğru çekilen bir kişiden bahsediyoruz burada arkadaşlar. Bakın bu kişi, bakın korku, bakın görüyor musunuz? Korku kartı çıktı gene. Bu korkunun ben sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani size kendini belli etmek, size açılmak, buna cesaret edemiyor, korkuyor. Sizde onu korkutan güçlü bir şey var arkadaşlar. Kendisi gibi olamıyor. Kendi düşüncelerini size ifade edemiyor. Hep böyle sizin yanınızda bir rol yapmak zorunda oluyor olabilir. Kendini farklı göstermek ihtiyacında hissediyor olabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Ama bundan korkuyor kişi. Çünkü neden öyle dedim? Neden gölgeler dedim? Bakın burada da bir gölge taraf shadow side çıktı. Yani gölgelerini sanki siz ona aynalıyorsunuz. Bağlanmaktan, belki acı çekmekten, belki farklı sebeplerden. Çünkü bakın bu kişinin bence bana kalırsa köklenmekle ilgili problemleri var. Bakın burada da cehennemin kapıları çıkmış. Şimdi diğer destede çok yüksek bir kimya ve tutku çıkmıştı. Burada ise çok büyük bir korku var arkadaşlar. Batmaktan korkuyor. Bataklığa saplanmaktan, size aşık olmaktan, gittikçe daha da derine gitmesinden bu durumun korkuyor. Bu benim için cehennem olur diyor. Cehennemi yaşarım ben eğer böyle bir şey olursa diyor. Ve bence yani bu korku bununla ilgili. Bu cehennemi yaşamak düşüncesiyle ilgili ve köklenmekle ilgili sıkıntıları var bu kişinin. Yani biriyle köklenmek, biriyle böyle sağlam bir birliktelik kurmak, kök salmak, üremek, çoğalmak, aile kurmak gibi konularla ilgili ciddi şekilde kendi üzerinde çalışması gerekiyor bu kişinin. Belki çocukluktan gelen kalıpları var bununla ilgili. Yani bu kişinin bununla ilgili halletmesi gereken ciddi sıkıntıları var arkadaşlar. Ve siz de ona bunu yansıttığınız için inanılmaz derecede korkuyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Belki de size açılırsa, açık bir şekilde kendini ifade ederse işte bu köklenme olayının gerçekleşeceğinden, yani size karşı koyamayıp bu yola sizinle girmek istediğinden, fakat bundan inanılmaz derecede korktuğundan bahsediyor kişi arkadaşlar. Evet. Ya köklenemiyor sanki. Hep böyle yüzeysel kalıyor her konuda. Özellikle ilişkiler konusunda işte aile olmak, dediğim gibi kök salmak, sağlam birliktelikler, bu gibi konularda çok büyük korkular var. Fakat tabii ki size olan hayranlığı, bakın burada bir tılsım dokuzlusu var. Yani size olan hayranlığı böyle akıyor arkadaşlar. Su gibi akıyor. Bu hiç kesilmiyor. Bu hiç bitmiyor. Bu hayranlık bitmiyor. Yani bu korkular size hayran olmasına ya da sizi izlemesine engel değil bu kişinin. Bu konularla ilgili işte bu gölge taraflarıyla yüzleşmek ve kendi korkularını yenmekle ilgili ciddi çalışmalar yapması gereken, kendi üzerine çalışması gereken bir kişi görüyoruz. Sizi nasıl görüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Para dokuzlusu, yani kendi ayakları üstünde sağlam duran, hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan, kendi alanında özgürlüğünü ilan etmiş. Hani biri olursa hayatımda güzel olur ama olmazsa da çok sıkıntı değil şeklinde bir rahatlığa ve özgüvene sahip olduğunuzu, çok şahane göründüğünüzü, yani hayranlık uyandıran bir görüntü ve hayata sahip olduğunuzu düşünüyor. İşte belki de bu yüzden korkuyor arkadaşlar. Çünkü size yetemeyeceğini düşünüyor bence bu kişi. Biraz belki maddi durum olarak da kendini aşağıda hissediyor olabilir. Eğer öyle bir durumunuz varsa bu konuda çok etkili, onu söyleyebilirim bu kişinin sizi gizli takip etmesine. Yani
sizin karşınıza çıkamamasında, size açılamamasında, belki kendini belli edememesinde bu gibi konuların da çok büyük etkisi var. Bunu söylemeliyim. Maddi konuların yani. Bakın, aslında içinden hep böyle zaman zaman ateş elementi kendini kişide zaman zaman gösteriyor. Nedir ateş elementi? Böyle bir anda bir adım atmak istemek, bir başlangıç yapmak istemek. Böyle kafayı kırıp, deliye vurup bir karşınıza çıkmak mesela. Yani bendim o, seni takip eden ya da ben sana hayranım, ben sana işte hisler besliyorum. Bu eski sevgiliniz de olabilir, fark etmez arkadaşlar. Ben seni çok özledim. Hep seni düşündüm falan filan gibi, anlatabiliyor muyum? Yani bu tür size hissettiği hayranlık ve yapmak istediği şeyler konusunda böyle bazen geliyorlar kişiye, tamam mı? Böyle bir adım atayım, bir çıkayım karşısına, bir belli edeyim kendimi gibi geliyorlar. Fakat arkadaşlar kişi böyle kafasını biraz suyun altından çıkıp kafasını yarıya kadar çıkarıyor ya, işte bu ateş elementinin etkisiyle. O his bir geliyor, sonra tekrar kafasını suyun içine sokuyor. Derinlere gömüyor kendini. Yine bir kayboluyor. Belki de şöyle bir şey var. Bu kişi zaman zaman böyle geldikleri olan bir kişi olabilir. Mesela sizin karşınıza çıkıyordur, kayboluyordur sonra. Siz diyorsunuzdur ki ya ne kadar dengesiz bir durum. Yani ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum falan diyorsanız arkadaşlar, bu kaybolmaların sebebi işte kendini böyle derinlere gömüyor. İşte buradaki bu gölgelerinden kaçıyor. Korkulardan dolayı kendini böyle gösterip çekiyor olabilir. Kayboluyor olabilir mesela. Böyle bir şey de olabilir. Bunu da söylemeliyim. Fakat her ne kadar bastırmaya çalışsa da kişi gerçekten inanılmaz bazen böyle yükselip kendini dediğim gibi suyun içine tekrar sokuyor. Bakın, bu kişinin gölgeleriyle yüzleşmesinin zamanı gelmiş arkadaşlar. İstediği kadar kaçsın. Eninde sonunda bunlarla yüzleşmek zorunda kalacak ve o eninde sonunda, yani önünde sonunda, daha doğrusu o kelimenin herhalde doğru söyleyişi ama dil alışkanlığı, eninde sonunda diyoruz. Önünde sonunda bu kişi bunlarla yüzleşmek zorunda kalacak, kaçamayacak ve işte o önü sonu şu an arkadaşlar. Zamanı gelmiş. Bu kişi artık daha fazla kaçamayacak. Şu an tam gündemde, tam merkezde, tam ortada bir dünya kartı ve Shadow Side, Moon, The Dark Night. Ruhun karanlık gecesine yolculuk yapmak zorunda. Zamanı gelmiş arkadaşlar. Bu kişi biraz sıkıntılı bir süreç bekliyor şu andan itibaren. Çünkü gölgeyle yüzleşmek inanılmaz bir şeydir arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğunuz zaten. Yani çok acılı, sancılı bir dönem olabilir. Korkulu bir dönem olabilir. Hatta kişiyi depresyonik durumlara bile sokabilir. Fakat bu gerekli arkadaşlar. Bunun zamanı gelmiş. Bundan kaçamaz. Ruhun karanlık gecesi başlıyor kişi için. Biraz korku dolu. Evet. Bakın, kişi kendini inanılmaz derecede koruyor. Yani bir taraftan yükseliyor, bir taraftan da koruyor kendini. Yani bir teklif yapma konusunda, karşınıza çıkma konusunda, dediğim gibi az önce saydığım şeyler, tekrar etmeyelim şimdi aynılarını. Bunlardan dolayı arkadaşlar inanılmaz bir koruma içgüdüsü var. Kendi cephesini koruyor. Sanki böyle siz bir savaş var gibi, siz karşı cepheymişsiniz gibi. Aynı zamanda öyle de bir bilinç de var kişide yani. Ve sanki kendi cephesini sizden koruyor gibi de bir durumda söz konusu burada. Fakat bu kişi geçmişte de sıkıntılar çekmiş arkadaşlar. Yani ilişkiler konusu gibi alıyorum ben bunu. Aşk konularında, duygusal ilişkiler konusunda gerçekten sıkıntı yaşamış bir kişi bu. Yani zamanında ihanete uğramış olabilir, aldatılmış olabilir, aynı şey zaten de neyse. Yani aldatılmış olabilir, terk edilmiş olabilir. Hep ilişkilerinde korkular. İşte bu zaten, bu gölgeler, bu korkular da bu yüzden. Kötü deneyimleri var bu kişinin. O yüzden kendini korumaya alıyor. Ama bunları artık aşmasının zamanı gelmiş. Kendisi bunu yapmasa da sistem artık onu zorluyor. Diyor ki kaçamazsınız, zamanı geldi. Belki de bu yüzden karşısına çıkarıldınız ya da daha önceden bir ilişkiniz olduysa bile, ayrıldıysanız bile şu an tekrar gündeminin sizde olması belki de tesadüf değil arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ezan okumaya başlandı. Bitsin, hemen devam edeceğim. Şurada kalmıştık. Bu şekilde bırakıyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi şuraya geçmeden önce şurayla ilgili bir yorum daha yapmak istiyorum. Hani az önce demiştim ya size, bu köklenmekle, işte bir olmakla, sağlam bir ilişki kurmakla ilgili
korkuları var. Bu bana cehennemi yaşatır böyle bir şey olursa diye bir yorum yapmıştım hatırlarsanız. Bakın belki de şuradaki bu korkusu, hani dedim ya size, geçmişte de bir şeyler yaşamış bu kişi. Bunları boşuna düşünmüyor. Yani bir tecrübesi var bu konuyla ilgili. Kötü acı anıları var gibi görünüyor arkadaşlar. İşte bu, şuradaki bu korku, köklenmekle ilgili korkuyu buraya bağlayabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Şimdi bu kişi geçmişte bir evlilik yapmış olabilir, bir ilişkisi olmuş olabilir, kötü bir deneyim yaşamış olabilir ve oradan çok zor çıkmış olabilir arkadaşlar. Orada cehennemi yaşamış olabilir. İşte bu kart belki de bu yüzden geldi. Ona cehennemi yaşatan bir ilişkinin içinden çıktıysa aynı şeyi tekrar yaşamamak için direniyor, bundan korkuyor. Fakat ne kadar direnirse dirensin size doğru çekiliyor. Bir bataklık gibi geliyorsunuz sanki. Yani kendini kurtaramadığı, bataklık derken burada arkadaşlar kötü anlamda değil tabii ki, yani kendini kurtaramadığı bir durum gibisiniz siz onun için, ama bundan artık kaçacak şey yok. Bunun zamanı gelmiş. İşte burayı da bu şekilde buna bağlayabiliriz. Yani geçmişte yaşadığı kötü deneyim onun köklenmesini engelliyor gibi sanki burada. Fakat arkadaşlar bakın, şimdi dedim ya zamanı gelmiş, korkuyor, kaçıyor işte, ama sistem bir şekilde onu mecbur bırakacak dedim, ama bu kişi bakın bunun için aslında çabalıyor. Hiç çabalamıyor, çok hareketsiz diyemem burada. Böyle bir şey, böyle bir yorum hiç yapmadım değil mi? Evet. Bakın şimdi burada zaman zaman kişi geliyorlar ama kendini bastırıyor, yani o hareket enerjisi geliyor, istek böyle ayyuka çıkıyor, geliyor falan dedim ama bastırıyor dedim, ama burada bakın aslında kişi gerçekten şu durumun, şu korku durumunun içinden çıkıp mutlu ve sağlıklı bir ilişki ya da sizin karşınıza çıkıp işte bir şey açılma konusunda istek var yani. Bununla ilgili aslında deniyor da bunu. Yani şimdi ben burada hiç hareketsiz, sıfır, hiçbir şey yapmıyor diyemem. Tamam, kafasını sokuyor ama gerçekten bunun için çabalayan bir kişi var burada arkadaşlar. Bunu isteyen, yani bunun değişmesini, bu iyileşmeyi isteyen bir kişi var burada. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü burada bir tılsım sekizlisi var. Ve aksiyon kartı var. Yani kişi çabalıyor. Gerçekten çabalıyor ve sistem de ona yardım ediyor sanki burada. Belki ufak ufak böyle, ya bir denesem mi, bir yapsam mı? Hani böyle denizden çok korkarsınız da biri sizi böyle alıştırmaya çalışır. Önce ayaklarınızı korka korka sokarsınız ya denize arkadaşlar. Hani bir çabalarsınız. Aslında o korkuyu yenmek için çabalıyorsunuzdur o kıyıya kadar geldiğinize göre. Onun üzerine çalışıyorsunuzdur ama bir türlü denize giremezsiniz. Böyle ayaklarınızı sokup sokup geri gidersiniz ya. İşte tam öyle bir pozisyonda bu kişi, ama denize girmeyi de nasıl istiyor size anlatamam yani. Bu konudaki istek, çünkü büyük bir hayranlık var burada. Diğer deskteki gibi çok büyük bir tutku yok yalnız, onu söyleyeyim. Yani tutkuydu diğer deski. Resmen tutku kokuyordu arkadaşlar. Kimya kokuyordu. Ama burada çok büyük bir hayranlık var. Şimdi bu kişi dediğim gibi böyle ufak ufak adımlarla bir adım atıp işte denemek istiyor. Bunun için çalışıyor, uğraşıyor. Fakat illüzyonlara kapılıp tekrar geri adım atıyor gibi. İşte bu illüzyonlar da şu gölgelerden kaynaklı zaten. Yani zannediyor ki, burada illüzyon dediğim şey, zannediyor ki yani size adım atarsa cehennemin içine girecek gibi. Sanki cehennemin kapısında gibi duruyor. Hani adım atarsa içeri girecek gibi. Bir daha oradan çıkamayacak gibi hissediyor kişi. Evet. Bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Gerçekten enteresan. Ama dediğim gibi bakın, şu enerjiyi çok hissettim bu kişide. Kişi çabalıyor yani. Kendini iyileştirip belki de sizin karşınıza çıkmak ya da kendini belli etmek ya da duygularını, her neyse arkadaşlar, bir şekilde kendini ifade etmek anlamında çabalıyor kişi. Başka ne söyleyebiliriz? Bu süreç biraz ağır olabilir. Şimdi şeye de bakacağım arkadaşlar. Bir 3 kart seçelim bakalım. 3 aylık dönemde, önümüzdeki 3 aylık dönemde neler olabilir? Neler yaşanabilir aranızda, ya da bu kişi nasıl bir noktaya gelebilir? Size bunu belli eder mi? Edebilir mi? Yani biraz tabii bana zaman alacak gibi geldi, ama eğer varsa tahmininizde böyle bir kişi arkadaşlar, anlattığım özelliklere sahip bir kişi varsa tahmininizde, zaten siz biliyorsunuzdur kim olduğunu. Fakat bilmiyorsanız da, yani
ben kim olduğu konusunda bir tahminim yok, hani tanımıyorum böyle birini diyorsanız da hani o süre içerisinde size bir açılacak mı, gelecek mi, kendini belli edecek mi? Buna bakıyoruz. Neler olabilir 3 aylık süre içerisinde? Şu kart gelmek istiyordu. Hayır ya. Hiç hissetmedim arkadaşlar. Sanki karıştırmam gerektiği gibi hissettim. Evet. Gelecekse gelir zaten gene. Anlaşıldı. Arkadaşlar yakın dönem için baktık. 3 aylık bir süre verdik. Neler olabilir diye baktık. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın bu kişi gerçekten aslında bekliyor. Yani düzeleceğini biliyor. Bir şeylerin yoluna gireceğini, kendisiyle ilgili bunların farkında. Bununla ilgili inancı, umudu var. Bunu söylemeliye. Fakat bir fırtınadan korkuyor sanki burada. Yani bu kart böyle yıldırımı, şimşeği, sanki böyle hani böyle bir şey olursa hayatında şimşekler çakacakmış, hayatına yıldırımlar düşecekmiş gibi hissetmesine rağmen yine de kendi korkularını halletmeye yönelik bunun üzerine gitmeye kararlı gibi görünüyor arkadaşlar. Kişi burada istikrarlı ve kararlı bir şekilde yani çünkü kendini iyileştirmeden ve bu korkuları yenmeden karşınıza çıkacak ya da çıkamayacak ya da size açılamayacağı için öncelikle halletmesi gereken konu bu olduğu için sanki kişi bunu halledecek arkadaşlar. Yani bunu halletme yönünde adımlarını böyle atmak. Hani fırtınayla da karşılaşsam, yıldırım da düşse tepeme ben bunu halletmek istiyorum yani. Çünkü ne demiştik zaten? Bir çaba var. Yani bu çaba devam edecek arkadaşlar. Yakın bir süre içerisinde yine. Sonrasında bakın arkadaşlar bir dönem yani bu yine 3 aylık sürenin ortaları gibi diyelim. Kişinin yine bir kafası karışacak gibi görünüyor. Yani böyle bir kendini işte belki sizinle ilgili ya da size hissettikleri, düşündükleri ile ilgili bir şüpheye düşebilir arkadaşlar. Bazen bu şüpheler gereklidir. Neden? Çünkü bir şeyden emin olup olmadığımızda emin olmak için nasıl bir cümle kurdum? Şöyle düzelteyim. Bir şeyi çok isteyip istemediğimize emin olmak için bazen kafamızın karışması gerekir. Eğer başka faktörler kafamızı karıştırabiliyorsa ya da o çok istediğimiz şeyin yerine başka bir şey koyabiliyorsak o esnada demek ki o ilk istediğimiz şeyi çok istemiyoruz demektir arkadaşlar. İşte kişi için de böyle bir dönem söz konusu olabilir. Kişi burada bir kafası karışabilir. Belki arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmek ya da başka seçenekleri değerlendirmek, partilemek. Çünkü burada bir parti kartı. Bakın kupa yedilisi ve parti kartı çıktı. Belki partilemek, farklı insanlar tanımak. Ya acaba gerçekten istiyor muyum, istemiyor muyum? Bunu denemek için arkadaşlar yaptıracak ruhu ona bunu. Yani bu istekler belki bu yüzden ya da sistem bu yüzden arkadaşlar bunu yaptıracak. Belki farklı şeyleri deneme yoluna girebilir ama bir kafa karışıklığı görüyoruz arkadaşlar. Belki biraz dağıtabilir. Böyle yani dağıtmak derken işte gezme, tozma gibi şeyler eğer tanıdığınız bir kişiyse bu ya da beklediğiniz, tahmin ettiğiniz bir kişiyse böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Fakat sonrasında ne oluyor? Bakın büyücü ve yüksek benlik. Kişi aslında şu belki de bu son bir deneme arkadaşlar. Şurada ne istediğine tam olarak emin olarak yüksek benliğiyle daha iyi bir iletişim kurduğu, manevi tarafını biraz daha güçlendirdiği bir döneme geçecek arkadaşlar. Bu 3 aylık sürenin sonunda. Yani biraz daha artık şu dünyevi eğlenceler ya da farklı seçenekler konusunu sanki kapatacak gibi görünüyor ve işte yüksek benliği ona doğru olanı gösterecek ve büyücü. Gerçekten güzel bir kart, çok güzel geldi. Hem o yani maskülen enerjiyi, o yapabilir, edebilir enerjiyi anlatır büyücü bize. Hem de burada arkadaşlar hani olmazı olduran da demektir aslında büyücü. Bu anlamda gerçekten güzel çıktı. Kişinin bu olmak istediği yere geleceğini fakat dediğim gibi arada böyle bir geçiş dönemi olabilir bu kişiyle ilgili. Sonunda
başarıyor gibi görünüyor arkadaşlar bu kişi. Yani bunu yapacak. Evet, karşınıza çıkıp kendini böyle cesurca ifade edecek gücü kendinde bulma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Evet. Bu açılımın da sonuna geldik. Umuyorum sizler için yol gösterici olmuştur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like and subscribe.